Merhaba değerli izleyiciler. İshak Bentov'un Çılgın Sarkaç kitabı üzerinden yapacağımız değerlendirmelere devam ediyoruz. Şimdi burada temel kavramlar ve çıkarımları inceleyeceğiz öncelikle. Birinci kısımda ses, dalgalar ve titreşim üzerine temellendirilmiş. Ve sunulan metinde sesin maddeyle nasıl etkileşime girerek çeşitli fiziksel olaylara yol açtığına dair zengin bir araştırma var. Bu açıklamada orijinal haliyle biraz şiirsel ama özellikle akustik dalga mekaniği ve malzeme bilimi bağlamında ayrıntılı bilimsel analizlerin geliştirilmesine uygundur. Metin itibariyle biz de zaten bunun üzerine hem felsefi çıkarımlarda bulunacağız. Önce bilimsel temellerini ortaya koyacağız. Daha sonra da bunu bir bütüncül bir yaklaşımla değerlendireceğiz. Öncelikle iletişim aracı olarak ses kavramı üzerinde durmuş İshak Bentov. Ses dalgaları hakkındaki titreşimlerin yani bozucuların yarattığı belirli bir dalga yayılımı var diyor. Yani elimizi hareket ettirdiğimizde, mesela elimizi çırptığımızda, örnek verelim. Bunlar bir rastgele böyle bir titreşim şeklinde belirli bir rastgele dağılıma gösterecektir. Yoğun havadan hafif havaya doğru, yani dalga fonksiyonu şeklinde yayılacak ve yoğundan yani bir difüzyon şeklinde bir ses dalgası yayılımı var diyor. Peki elimizi hareket ettirmek gibi ya da herhangi bir fiziksel, yani diyelim mesela masaya vurduk elimizi veya elimizi çırptık, ayağımızı yere vurduk gibi böyle fiziksel eylemler gerçekleştirdiğimizde hava molekülleri titreşecek. Yani burada bir basınç dalgası oluşacak ve hava molekülleri titreşecek. Bu da yaklaşık ne kadar sesin hızı? 1784 km/saat demiş. Bu hızda yayılan 340 metre bölü saniyeye galiba karşılık geliyor tam olarak. Ve ses hızında yayılan sıkıştırma dalgaları oluşturuyoruz diyor. Burada temel açıklamada sesin üretim ve yayılma mekanizmasını özetlemekte genel olarak ve fiziksel özelliklerine olan bağımlılığını vurgulamaktadır. Evet, ses üretmek ve işitmek konsepti üzerinden değerlendirilmiş bu metin. Basit bir örnek verdik. Elimizi çırpma örneğini verdik. Komşu moleküllere çarpan moleküllerin yerini değiştiriyor. Yani bu basınç dalgası komşu moleküllere çarpıyor havada bir titreşim var. Onu da belirtelim hemen. Hava molekülleri. Burası domainimiz, yani titreşimin olduğu bir alan var. Gerçekleşmesi bunun üzerinden dalgalar yayılıyor. Bu ortam üzerinde, yani buna medium veya işte bir alan deniyor. Bu alan üzerinden sıkıştırılmış hava molekülleri iterek havayı sıkıştırıyor ve sıkıştırılmış hava daha sonra bir dalga halinde her yöne doğru, dışa doğru hareket ediyor, her yöne doğru. Şimdi 3 boyutlu olduğu için bu aslında küresel yayılıyor. Küresel bir yayılma mevcut. Şurası basınç kaynağı olsun. Şuradan mesela elimizi çırptığımız veya vurduğumuzu yani kaynak olsun source. Buradan her yöne eşit dalgalar yayılacak. Propage olacak yani. Eşit şekilde yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa difüzyon şeklinde yayılacak. Her yönde.
Evet, şimdi bunun sonucunda da enerji aktarımızı oda sıcaklığında, ha evet, oda sıcaklığında, tabii bu sıcaklığa göre de değişiyor ses dalgasının yayılma hızı. Bu da saniyede 343 metreymiş, evet. 343 metre civarında ses hızı olarak değerlendiriliyor. Peki sesin havada yayılma mekanizmasında burada bir işin matematiksel boyutunu inceleyecek olursak bir dalga denklemi türetmemiz gerek. Bu dalga denklemi de tabii kısmi diferansiyel denklemler üzerinden tanımlanıyor. Kısmi diferansiyel denklemlere göre dp bölü dt kare, yani bir dalga denklemi. Burada basıncı temsil ediyor P. Zamanın ikinci dereceden kısmi türevi. Yani aslında P dalgası bir tek boyutlu uzayda yayıldığını düşünmeyiz. Yok, tek boyutlu değil. Yani aslında 3 boyutlu uzayda yayılıyor. X, Y, Z var burada. Hem de T var, değil mi? 4 tane burada boyut var. Burada ondan sonra dolayısıyla C ses hızı, havadaki ses hızını temsil etsin. C kare. Şöyle bir operatörümüz var. Şu Laplacian operatör deniyor. Bu da konuma göre ikinci dereceden kısmi türevlerinden sorumlu kısmı. Yani d kare bölü d x kare, p alıyor bunu, artı d kare bölü dy kare olarak alıyor 3 boyutta. Çünkü neden? Biz koordinat eksenlerimizi şöyle tanımladık. Eylemsizlik referans çerçevesinde x, y, z koordinat eksenleri olsun. Bu 3 boyutlu küresel uzayda da r theta phi. Tabii bu kartezyen koordinatlardaki ifadesi. R theta phi de küresel koordinatlardaki ifadesi olmuş oluyor. Burada ses dağılımını yani küresel koordinatlara da uyarlayabiliriz, dönüştürebiliriz. R şurada merkezi temsil ediyor. Theta e, şuradaki değişimi. Phi de yükselmeyi temsil ediyor. Phi de alçalıp yükselmesini temsil ediyor. Küresel formda tarayacak. Küresel dalga formunda theta tabanı tarıyor. Theta'daki değişimler. R de radyal uzaklıkta, yani şeyin yarıçapını, kürenin yarıçapını veriliyor. Şurada 3 boyutta, o zaman küresel olarak da temsil edilir bu yayın. Evet, burada şimdi kartezyen koordinatlarda d kare p bölü dz kare olmuş oluyor. Tabii şurada parantez içerisinde c kare bir dağılım gösteriyor. Peki burada en sonunda bu dalga fonksiyonu, yani bu denklemi, bu diferansiyel denklemin çözümünü elde etmemiz gerekiyor. Çözümü de kosinüslü bir dalga denklemi oluşuyor. Eksponansiyel harmonik bir dalga denklemi. Tabii sönüm de varsa şey üzerinde, mekansal dağılım üzerinde bu rahatsızlığın. E, Dalganın tabii de burada frekansı da önemli. Mesela şöyle yazılabilir, bakalım bir saniye. Şu dalganın çözümü P0 eksponansiyel fonksiyon x eksi v çarpı t'nin karesi bölü 2 çarpı işte sigma kare çarpı kosinüs. Burada çok detaya girmeye gerek yok. Kosinüs çarpı f çarpı kosinüs 2 pi çarpı f çarpı t eksi x bölü c. İşte böyle bir denklem var. Bunun çözümü. Bu aslında neyi temsil ediyor? Eksponansiyel harmonik bir fonksiyon olarak ifade etmemizi sağlıyor. Yani o nedir? Dalga fonksiyonu belli bir başlangıç koşulu var. Başlangıç koşulu tanımlanıyor. Belli bir basınç. Yani basıncın x eksenine göre, tabi bu 3 eksende de değerlendirecek. X eksenine göre çözümü böyle olsun. Belirli bir titreşim frekanslı kosinüs harmonik bir titreşim olarak en sonunda sönümleniyor. Uzayda yayıldıkça. Değil mi? Şurası mekan boyutu olsun. Şurası da P'nin genliğini, şiddetini temsil etsin. Evet, bu yayılım fonksiyonu aslında bunu göstermiş oluyor.
Hmm. Tamam. Burada dediğimiz gibi çok da şey değil yani. Matematiksel temelinin biz burada daha çok tabii felsefi çıkarımlarla ilgileneceğiz. Bunun matematiksel analizlerinin detaylı bir şekilde yapılması lazım. O da video kapsamında çok uzun süreceği için. Ben sadece burada bir fikir vermesi açısından çok basit bir şekilde denklemleri, temel denklemleri işin bilimsel boyutunun da buradan koparmayalım diye, bağımsız olmasın diye, yani bu işin bilimsel temeli de olsun diye veriyorum. Tabii isteyen detaylı veya işin uzmanları daha detaylı açıklamaları yapar ve daha kapsamlı değerlendirmelerde bulunur. O ayrı bir konu. Biz burada kitabı farklı bir perspektiften inceliyoruz. Yani konumuz daha felsefi ve metafiziksel çıkarımlar üzerine de zaten. Öncelikle bu temel bilimsel bilgileri verdikten sonra metodolojik açıdan o noktaya da ilerleyeceğiz. E, Zamanla oturacak yani sistematiğimiz. Siz de zaten yorumlarda belirtirsiniz. Peki rastgele akustik bozma, yani bu bir rastgele dalga şeklinde gerçekleşiyor. Çünkü bizim belirli bir frekans, yani vuruş frekansı istediğin şiddet, hız frekansta olabilir. Veya belirli farklı şiddetlerde olabilir. Yani burada excite edilen, yani domainle öncelikle etkileşime girecek olan bir kaynak var. O kaynağın e, ses dalgalarını basıncı bir tahrik ediyoruz. Orada elimizi çarpma frekansımız aslında. Hızlı da çarpabiliriz, yavaş da. Ondan sonra bunu bu normalde rastgele titreşimlerde kontrol edilemiyor yani. Ama eğer elimizde bir şey varsa, ses dalgasını kontrol edebileceğimiz bir üreten sinyal üretici varsa, o da o zaman rastgele dalga üretmez. Daha düzenli bir dalga üretir. Ve onun formunu biliriz yani. Ve önceden kontrolde ederiz. Evet. Şimdi burada müzik notaları örneğini vermiş. Devam etmiş. Saf nota, evet, bu rastgele titreşim gibi olmaz diyor. Saf nota rastgele titreşim gibi olmaz diyor. Bir saniye. Peki devam edelim. Şimdi gitar telini çektiğimizde belirli bir frekansta titreşir ve net bir müzik notası üretir. Bunu birçok frekansın kaotik bir karışımını içeren ve genellikle tek bir müzik notası olarak algılamadığımız, ancak bir çarpma olarak algıladığımız şeye yol açan çarpan bir zilin sesiyle karşılaştıralım. Burada Sacramento sivrisinek örneğini vermiş. Ama biz farklı bir şekilde, farklı bir örnek de verebiliriz. Yani sivrisineğin kanatlarını çırpmasının düzenlilik arz ettiğini ve burada saf nota şeklinde. Yani düzenlilikten burada kastımız ne tabi? Yani bu dalga iki formda gerçekleşebilir. Bir düzensiz dalga, bir de düzenli sinüzoidal veya harmonik dalga olarak ifade ediliyor. Buna nota diyor. Belirli bir tınısı, belirli bir işte şeyi var, frekansı var. Rastgele değil yani. Düzenli bir yapıda. Kulaklarımız bunu bir müzik notası olarak yorumlar ve buna karşılık zil vurulduğunda da karmaşık bir titreşim modeli üretir. Yani zili tık 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 böyle basarsın, rastgele bastığını düşünelim. Daha az müzikal görülmesini sağlayan çeşitli frekanslarda ses dalgası üretir. Bunun bir estetik boyutu var yani. Rastgele frekansı biz algılarken nasıl algılıyoruz? Daha estetik dışı algılıyoruz. Fakat bu tarz böyle belirli bir frekansta her zaman tabii bu geçerli olmayabilir. Kişiden kişiye göre de değişebilir. Ama müzik notaları şeklinde anlıyoruz. Müzik notaları basit harmonik fonksiyonlar olmakta. Burada bizim temsil ettiğimiz noktada belirli bir frekanstaki seslerden oluşmakta. Ve müzik notasının ses basıncı F frekansında olsun. Yani iş müzik notasına geldiğinde, müzik notası burada bunun belirli bir frekansı var. Ve genliği tabii burada dağılım gösteriyor. Yine bunun bir fonksiyonunu şöyle o zaman matematiksel olarak da yazabiliriz.
Pxt bize tek boyutta yayıldığını varsayalım. X boyutunda yayıldığını varsayalım. P0 çarpı kosinüs yine 2 çarpı pi 2 çarpı i çarpı f çarpı t eksi kx gibi bir fonksiyon. F frekansı k dalga numarası wave number olarak da geçiyor. Ve k eşittir 2 pi bölü c yani ses hızıyla frekans arasındaki ilişkiyi temsil ediyor bize. K eşittir 2 çarpı pi bölü 2 çarpı pi f bölü c. Peki güzel. Bu noktada öte yandan rastgele sesler de birçok frekansın süperpozisyonundan meydana gelir. O süperpozisyon da yani şurada o zaman genlik fonksiyonumuz değişecek bizim. Yani pxt olacak yine. Şuna düzenli dalga müzik notası dedik. Rastgele olunca rastgele ses. Rastgele ses diyelim. Pxt eşittir. Bu tabi farklı harmoniklerin genliklerinin ve frekanslarına rastgele olan toplamı. Bu frekansa bağlı, genliğin frekansa bağlı fonksiyonu. Bu tabi burada temel frekansları nasıl ayırt ediyorduk? Fourier analiziyle veya FFT analiziyle bunların bileşenlerini, hangi bileşenlerden oluştuğunu tek tek frekanslar, temel frekansları falan ayırt edebiliyoruz. Kf çarpı x df olmakta. Yani frekansların ve frekanslarla çarpımı. Şu kosinüs harmonik fonksiyonla frekansın genlik fonksiyonunun frekansa bağlı olan çarpımı ve şuranın değişiminin bir integrali şeklinde ifade edilebiliyor. Genlik spektrumu. Bu da sesin genlik spektrumunu tanımlıyor. AF dediğimiz şey sesin genlik spektrumu olsun. Tamam. Evet, bu ilgi çekici uygulamada mekanik hareketin elektromanyetik olaylara ve yerçekimi dalgalarına dönüştürülmesi şeklinde. Şimdi başka bir örnek verelim. Burada Isaac Bentov başka bir örnek vermiş. Ne demiş? Bir tel elektrik akımı ve manyetik alanları içeren elektromanyetizma ve genel göreliğin temel ilkelerine değinmekte. Şimdi bir pile şöyle ifade edelim burada. Artık şuradan geçtik. Yeni bir şey açalım. Bir tane pilimiz olsun. Şöyle iki tane tel, iki tane uç noktasından bağlanmış bir tane tel. Kısa bir tel olsun bu. Şuna tabi iletken tabi aynı zamanda pilin bir noktasıyla bağlantı kurulmuş, şuradan iletiyor. Pilin diğer noktası şaltere bağlı. Şurada bir anahtar fonksiyonu olsun. Şalter olsun. Şu tabi devreyi temasını yapmaya yarıyor. Devreyle iletişimi kurmaya yarıyor. Böyle bir devreye bağladık. Pilin artı ucu olsun, eksi ucu olsun. Tamam. Burada sürekli bu şeyi ısıtsın. Burada da gerilmiş olsun. İp gerilmiş olsun. İki ucundan bağlantılı olduğunu varsayalım. Şunu tabii şöyle diyelim. Kısa bir sicim. Kısa bir sicim olsun bu. Evet, burada ne olabilir? Şimdi telden geçen elektrik akımı manyetik alan içinde manyetik alan üretecek bir kere. Lorentz yasasına göre bir titreşimlere ve Lorentz kuvvetine maruz kalacak. Burada bir mekanik titreşimler ses dalgasına dönüşecek yani dolayısıyla. Ve bu elektrik enerjisiyle mekanik dalga yayılımı arasında bir bağlantı olacak. Ve bu bir yerde dursun. Bu kütle farkı yani kütle değişimi sonucunda bir yine gravitasyonel bir alan oluşturacak bu. Yerçekimi dalgaları da yayacak yani. Bu hem ses dalgası yayacak, basınç havadaki molekülleri titreştirerek bir ses dalgası yayacak. Bu o domainde ilerliyor. Yerçekim dalgasında bir domaini yok.
Bir alanı yok yani. O da serbest uzayda hareket ediyor. Boşlukta hareket edebiliyor. Dolayısıyla burada iki türlü fonksiyonu olacak. Bir de elektromanyetik dalga da üretecek aynı zamanda. Yani üç türlü bir dalga etkileşimi var. Çok müthiş bir örnek yani o açıdan. Burada hangi dalgalar üretiliyor sistemde? Yine bu küresel domainde, küresel alanda yayılacak şekilde etkileşime giriyor. Burada hangi dalgalar üretiliyor dedik? Bir kere elektromanyetik dalgalar üretiliyor. Gravitasyonel çok da küçük yani gravitasyonel çok küçük ama hiç olmadığı anlamına gelmez diyor. Gravitasyonel dalgalar üretiyor. Bir de aynı zamanda ne üretiyor? Ses dalgaları. Evet. Şimdi bu tür dalgalar tabii gravitasyon dalgaları teorik olarak çok küçük olsa da kuantum ölçeklerinden kozmolojik mesafelere kadar fizik yasalarının evrensel kapsamını gösterir. Evet, bu bağlantı her ne kadar küçük ölçekli laboratuvar kurulumları için teorik olsa da farklı ölçeklerde farklı fiziksel olaylar arasındaki etkileşim üzerinde tartışılmaya devam etmektedir. Şimdi burada elektrik akımı mesela nasıl olur? Biraz da fiziksel şeyinden bahsedelim kısaca. Ee, Elektrik akımı manyetik alan içinde bir tel düşün. Tamam, güzel. Lorentz kuvveti burada nasıl oluşacak? Akım değil mi? Elektrik akımı geçiyor. Bir de manyetik alan. Ha, tabii. Burada bir de manyetik alan olsun. Etrafında. Bu alan bir manyetik alana maruz kalsın. Mesela ne olabilir bu manyetik alan? Şöyle dik gelebilir. Manyetik alan kuvvet çizgileri. Akım şöyle gelebilir. O zaman içeriye doğru I çarpı yani I çarpı L ipin uzunluğu olsun vektörün akımın vektörel şeyi L çarpı B şeklinde vektörel çarpım olacak şekilde bir kuvvet üretir. Bu Lorentz kuvveti. Burada tabi dalganın formları yayılma formları farklı. Burada yatay diyelim yayılıyor. O zaman ne olacak? Eğer manyetik alan buradan geliyorsa I çarpı B'den ne olur bu? Sahil kuralına göre. Şu tahta düzleminin dışına doğru olur değil mi? Bunun da harmonik olduğunu düşünelim. Tahta düzleminin dışına. Şöyle yatayda e, titreştiğini ve yayıldığını düşünelim. Sıcaklığı da değişecek aynı zamanda. Sıcaklık değişince genleşecek. Diğer bir boyutta da şöyle düşünebiliriz. Sıcaklık dağılımı, termal dalgalar da oluşabiliyor burada yani. Sıcaklık değişimleri sonucunda ne derler ona? Genleşip yani termal dalga demeyelim de işte o ses dalgası üretiyor. E, Telin genleşip olması, daralması şeklinde. Elastik bir tel olduğunu düşünelim bunu. Isınacak yine elektrik akımı geçince yine üzerinden ısınacak atomların etkileşimleri nedeniyle. Gayet buradaki bu örnekte hem de termal etkiler de var. Multifizik yani çoklu fizik bir örneği temsil ediyor burada. Fiziksel anlamda çok güzel bir örnek vermiş yani çok çarpıcı bir örnek vermiş. O açıdan bunun üzerine bayağı konuşacak. Detaylandırırsak böyle saatlerce konuşuruz bunun üzerinde. Ee, O yüzden. Fakat biz yine kısaca değiniyoruz buna. Manyetik alanı temsil edilmiş. Tamam. Bu indükleniyor titreşimler tel için hareket denklemi oluşturacak. Tel için oluşturulan hareket denkleminde m çarpı telin bir kütlesi var. Yine e, şeyin değişimi yani şu telin şu eksen üzerinde şu alan üzerinde transvers yayılımı yani yataydaki yayılımı yataydaki titreşim olabilir. Yani şöyle ifade edebiliriz onu. Mesela farklı bir noktada bir saniye. Şunu şöyle yatayda üstten baktığınızı düşünün. Yatayda titreşiyor gibi düşünün. Eğer manyetik alan buradan geliyorsa. Bunda da mesela o y şuradaki genliği göstersin. Şeydeki uzunlukları yani dalganın işte ne derler ona? Belirli bir genlikte sinüzoidal formasyonda olduğunu düşünelim.
Şu tabii şeyin fonksiyonuna göre, manyetik alanın değişim fonksiyonuna göre indüklendiğini, yani o zaman kuvvet de değişecek, F kuvveti. Yani şu oluşan F kuvvetinin sinusoidal olduğunu düşünürsek tabii. Yine bu ikinci dereceden bir kısmi diferansiyel denklem. F eksi k çarpı y gibi düşünebiliriz mesela. Şurada bu direktman F eşittir ama, yani Newton mekaniğine göre türetilmiş bir fonksiyon denklem. Burada k yay sabitimiz. Telin sertliği, rigidliğini, k telin rigidliğini gösteriyor. Y yer değiştirme fonksiyonunu gösteriyor. Şuradaki y. Bizim zaten denklemi çözdükten sonra işte buradaki y'yi zamana göre değişimli yine harmonik fonksiyon şeklinde veya eksponansiyel, bu k olduğu için harmonik fonksiyon olacak. Sönüm olmadığını varsayalım burada. Kendi içerisinde sistemin viskos sönümü varsa o zaman bu yine azalarak gidecek. Yani eksponansiyel harmonik oluşturacak. Bu titreşimler yerçekimi dalgaları yayar ise, bu da aynı zamanda yerçekimi dalgaları da yayıyor diyor. Orada da Einstein alan denklemlerine geçeriz ve Einstein alan denklemleri üzerinden hesaplanır. Orada da bir metrik tensör üzerinden Einstein alan denklemlerini mesela yazalım. Çünkü neden? Evet, TIG'de bu da tensör, metrik tensörümüz olsun. Y yerçekimi sabiti. Telin stres enerji tensörü. TIG. Burada Einstein alan denklem kullanarak yaklaşık olarak hesaplanan metrik bozulma. Yani o zaman şu stres enerji tensörünün değişimine göre şu uzay zamanın metrik bozulması, bükülmesi yani. Buradaki enerji değişimi uzay zamanı çok küçük de olsa, aşırı küçük de olsa büküyor. Belirli bir metrik tensöre göre. Bu da gravitasyonel dalgaları izah ediyor. Şu ses dalgalarını izah ediyor. Elektromanyetik dalgalarıyla birleşmiş elektroakustik etkileşim sonucunda. Evet, güzel. Yani çok güzel bir örnek. Peki şimdi devam edelim. Kum serpilmiş kelepçeli bir metal plaka gibi titreşimli sistemlerin kullanılmasına örnek vermiş Isaac Bentov. Chladni desenleri olarak bilinen ve duran dalga desenlerinin somut bir gösterimini sağlar bu etkileşim. Bu model. Bu modeller plakanın yüzeyindeki duran dalgaların düğümlerinin ve antinotlarının doğrudan görselleştirilmesi olmakta. Yani duran dalgaları da nasıl ifade edeceğiz? Bu önemli, yani akustikte önemli bir terim. Duran dalga kavramı. Şöyle içe doğru olduğunu düşünelim. Şuradan tutturduk sicimi. Şuradan da tutturduk. Şöyle parmağımızda buradan dokunduk diyor. Şöyle bir dalga modları, yani dalga deseni, artık ona diyelim. Formasyonu diyelim, formu diyelim. Şöyle bir dalga formu oluşacak. Fakat sen bunun belirli noktalarından, farklı bir noktasından bunu excite edersen, titreştirirsen ne olacak bu? Bu tabii şeye bağlı. Başlangıç koşullar, sınır koşullarına bağlı. Sınır koşul problemi aynı zamanda. Bu fizikte işte dalga mekaniğinde boundary value problem olarak geçiyor. Tabi bu genel olarak tabii fizikteki sınır değer problemi. Onun bir özel temsili. Yani burada bu dalga fonksiyonu o zaman ne oluyor? Şöyle bir yapıya dönüşüyor. Şu işte bunun ipin boyunun 1/4'ü. Şu 1/2'si tam uç noktasında. Ve işte 3/4'ü. Şu bir düğüm. Şu da başka bir düğüm. Bu da başka bir düğüm. Değil mi? Şu düğüm hareketsiz kısımda yani. Bu dinamik olarak hareket ederken, bu titreşirken bu düğümler neticesinde senin burada yani ettiğin sistemi teli nereden titreştirdiğine bağlı olarak bunun formasyonu, bir de tabii frekansı da önemli. Ona göre bu model analizle de ortaya çıkıyor. Yani mühendislik ve hesaplarının detaylarına girmiyorum. Ama tabii konsept olarak, kavram olarak söylüyorum bazı şeyleri. Hani
Bu videoyu bulanlar da olabilir, böyle teknik detaylı olmayan bir video olduğunu baştan onu zaten söyledik, belirttik. Çok aşırı şekilde yani. Bunların çünkü mühendislik hesaplamaları çok daha derin. Ve çok üzerinde zaman harcanması gerektiriyor. Ama biz burada konsept olarak şey yapıyoruz, özetliyoruz. Hani siz de zaten bu gidişatı, bu sistematiği yorumlarda nasıl olduğunu şey yapın. Mutlaka yazın yani. Çünkü bu değiştirebilirim yani. Ben geri besleme, sizden gelecek tepkilere göre gidişatı değiştirebilirim. Hani bilmiyorum nasıl, tabii takipçiye göre de izleyicilere göre de şekillenip değiştirilebilecek bir şey. Neyse biz devam edelim. Bu noktada buradan mesela verdik diyelim, tahrik ettik ve başka bir şekilde bir desen oluştu. Tamam, güzel. Şuna ne deniyor? Not deniyor. Antinotlarda bunun maksimum, değil mi? 3/4'ü 1 ve 1/4'ünde. İpin boyunun 3/4'ü ve 1/4'ünde oluşan şeyler. Rezonansa geldiği, maksimum titreştiği, ipin maksimum titreştiği bölgeler genliğini. Güzel. Kum parçacıkları örneğine sonra bakacağız. Öncelikle bu örneği vermiş Isaac Bentov. Sonra kum parçacıkları titreşim genliğinin minimum olduğu düğüm noktalarına doğru göç ederek malzemenin dalga özelliklerini ortaya çıkaran farklı desenlerle düzenleniyor. Şimdi sesi kumla görselleştirme olayı. Ona bir değinelim. Duran dalga tellerde verdim. Bir saniye bakalım. Evet. Burada da şimdi şöyle bir şey var. Burada da 2 boyutlu bir plaka var. Bunun bir derinliği var. Tamam. Şöyle bir membran olsun. 2 boyutlu bir plaka. Üzerine kum tanelerini böyle rastgele serpiştirdiğimizi varsayalım başlangıç durumunda. Bayağı fazla bir kum taneleri serpiştirdik. Şurada kıskaçla sıkıştıralım. Ve sonra buradan şöyle elimize bir tane şey alalım. Keman, yay gibi bir şey alalım. Buna vuralım. Yani bunu bir titreştirelim belirli bir şeyle. Bu ne oluşturacak buradaki bu yüzeydeki dağılım? Kum taneciklerin dağılımı. Senin tabii ki de verdiğin buradaki kuvvetin fonksiyonuna göre burada plakayı titreştirecek, tamam. Ve burada bir desen oluşturacak aslında. Belirli frekansına göre belirli bir desen. İşte bunlar da burada bir modu, iki boyuttaki mod şekilleri oluşturuyor. Şöyle mesela bir desen oluşturacak. Şöyle de yayılabilir. Başlangıçta tabii miktarına göre falan da değişiyor, malzemesine göre. Bunun simülasyonları, analizleri yapılıyor mühendislik anlamında. Bu holografik bir yapı da şeklinde değerlendirilebilir. Şöyle bir desen oluşturdu. Bir girişim deseni. Girişim deseni ya da mod deseni, mod şekli. Girişim deseni ya da mod şekli. Değil mi? Peki yine aynı şekilde hareketsiz dalgalar, yarım dalgalar, tam dalgalar. Bükülmüş bir metal tabakada 5 yarım dalgadan ibaret duran bir dalga kum düğümlerinde toplanır. Yani burada düğümleri takip etmek meselesi var. Düğümleri takip etmek meselesi. Mesela diyelim şöyle bir hareket oluştuğunda plaka üzerinde, bunun simetrik kısmı da var. Simetrik kısmı da var. Şimdi şöyle bu sinüs dalgası gibi düşünelim. Şöyle buradan şuraya, bu noktaya geldi. Şimdi birincisi şu tam dalga oluşacak. 1, 2, 3, 4 o şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi tam dalga ne oluyor? Bu bir kendi
şu formunu koruyacak şekilde tam bir sinüs dalgası, yani başlangıç ve bitiş şeklinde bir periyot. Bu bir periyotta bir tam dalga oluşturuyor. Şu yarım dalgayı temsil ediyor. Bir tepesi bir çukuru, değil mi? Bir tepesi bir çukuru ve bu dalga formu tekrardan korunuyorsa bu şekilde gidiyor tam dalgalarda. Şu ikisi arasında şu yarım dalgayı temsil etsin. Şu da tam dalgayı temsil ediyor. Şu da işte bu şekilde, o zaman 4'ü tekrar şöyle düzgün çizelim bir saniye. Şurada bir tam oluşuyor. Şurası işte yarım. Yarımdan kastımız şurası. Tam da şu. Evet. Güzel. 1, 2, 3, yani şurası 4 oldu. Şu da 5. 5 tane yarım dalga var. Ee, diyelim bu örnekte. Onlar da buradan tespit ediliyor. Hareketsiz düğüm noktaları da şu not dediğimiz kısımlar da şu düğüm noktaları. Yani genliğin 0 olduğu noktalar. Sistem dinamik olarak hareket ediyor. Etkileşim gösteriyor. Belirli bir fonksiyonda dediğimiz gibi. Ve burada da hareketsiz noktalar oluşuyor. Durağan dalga. İşte buna durağan dalga deniyor. Şimdi metal plaka yayın hareketine tepki olarak titreşir. Güzel. Yani biz buradan excite ettiğimizde, bunu titreştirdiğimizde, verdiğimizde girişi input'u belirli bir fonksiyonda bu titreşecek ve durağan dalgalar oluşturulacak. Bu dalgaların titreşiminin en güçlü olduğu yüksek notları da antinotlar. Şunun gibi, şu antinot mesela. Tepe noktaları yani. Güzel. Ve burada yüksek kinetik enerjiden dolayı kum bölgelerinden uzaklaşır. Ve kum hareketinin çok az olduğu ve hiç olmadığı düğüm noktalarında toplanır. Kumlar hareketin az olduğu düğüm noktalarında toplanıyor. Diğer noktalardan uzaklaşıyor. Yani hareketin olduğu bölgelerden uzaklaşıyor titreşim esnasında. Hareketin çok yoğun olduğu bölge, hareketin hiç olmadığı bölgelerde de toplanıyor. Ve biz burada paternli deseni görüyoruz. Plaka üzerindeki dalga desenlerinin görsel bir haritası sağlanmış olur. Evet, burada dalga denklemi iki boyutta ifade edilir. Plakanın yer değiştirme fonksiyonu tanımlanacak. Yani burada çok temel bir seviyede tabii denklemleri de yazalım. Yani işin matematiksel boyutu da olsun istiyorum. Biraz farklı olarak. O yüzden biraz denklemleri de şöyle yazmakta fayda var. İlgisini çeken yani mühendislik temeli olmayanlar için pek bir anlam ifade etmeyebilir. Tabii. Ama ilgisini çeken olursa bunun detaylarını zaten araştırır. Dalga mekaniği, titreşim, mekanik titreşimler derslerinde bunlar anlatılıyor bu konular. Plakanın yer değiştirmesi. Bu da titreşimin açısal frekansını gösteriyor bize. Böyle bir dalga denklemi var. Bunu çözdüğümüzde xy için çözüyoruz. Yani xy aslında bu xy t değişkenlerini içerisinde barındırıyor. Bağımsız değişkenlerini. X'de zaman domaininde, pardon zaman diyorum xy uzaysal domainde, t de zaman domaininde temsil ediyor. Bu üçünü kapsayan genel bir çözüm. Hareket denklemi şeklinde genel plakanın yer değiştirme fonksiyonunu tanımlıyor bize. T işte başlangıçtaki plaka gerginliği denmiş. Chladni desenleri olarak bilinen çözümler. Bu Laplace domainiyle Laplace'da da kısmi fonksiyonu zaman konuma göre ikinci dereceden kısmi fonksiyonları toplamı şeklinde ifade ediliyor şu terim. Bunun çözümü bize Laplace işlemcisinin işte öz fonksiyonları ile verilir. Bunun çözümünde bir denklemi çıkıyor. Öz değer problemine dönüştürülüyor bu. Öz değer denklemi çıkıyor. Onun matematiksel şeylerine girmiyoruz tabii. Detaylarına girmiyoruz. O zaman hiç vaktimiz yetmez. En sonunda böyle bir çözüm oluşuyor. XY'li belirli bir fonksiyon şeyi olacak şekilde, genlik dağılımı olacak şekilde notasyonda tanımlanmış sinüs
şöyle iki tane sinüs dalgasının trigonometrik olarak çarpımı. Birisi x'teki şeyi temsil ediyor. Sinüs npx. Npx bölü a diyelim. Şu da tabii işin boyutları. Mesela B plakanın uzunluğu, A plakanın genişliği, B plakanın işte A plakanın uzunluğu, B genişliği olsun mesela. npx bölü a, m py bölü mpy bölü y bölü b pardon. Şeklinde toplamları şeklinde ifade edilen x ve y'ye bağlı bir mod. Şu mod denklemi. Mod denklemi. Bir de bunun zaman çözümü var tabi. Zaman çözümünü de yaptıktan sonra tabi Laplace transformuyla da çözülebilir. Zaman çözümü farklı işte lineer diferansiyel denklem kısmı diferansiyel denklem olduğu için şeyle de çözülebilir. Değişkenler yöntemiyle de belirsiz değişkenler yöntemiyle de çözülebilir. Ya da işte yani u'ya nasıl tanımlıyoruz? Mesela x'in x'teki fonksiyonu, y'nin y'deki sadece y'ye ait fonksiyon, bir de t'nin t'deki fonksiyonu gibi tanımlayıp o şekilde de türeterek, bunları türeterek şu denklemleri yerine koyarak farklı denklem takımları üzerinden çözülebilir. Öz değer problemine indirgenerek çözülebilir. Evet, burada işte onların detaylarına girmiyoruz dediğimiz gibi. Bir frekansı var. Bu modlara karşılık gelen frekanslar var. İşte o frekanslar bu desenlerin şeyini belirliyor. Fonksiyonunu belirliyor. Yani desenlerin yapısını, karakteristiğini belirliyor. Plakanın kütle yoğunluğu. Şu n kare a kare. Şu n kare b kare şeklinde böyle pi kök t bölü rho kök içerisinde n kare bölü a kare artı n kare bölü b kare gibi. Evet, bu prensipte titreşen bir kutu içindeki. Evet. Şimdi tamam, güzel. Bu prensibi sonra Isaac Bentov demiş ki bunu genişletebiliriz demiş. 3 boyutlu desenler şeklinde de genişletebiliriz demiş. O kısım çok enteresan. O da bayağı güzel yani. Yani bu çok çok çarpıcı örnekler, yani anlaşılabilir örnekler vermesi açısından ve konumuzla çok bağlantılı olduğu için çok önemli. Şimdi bu prensibi genişletelim diyor. Bu 2 boyuttaydı bir analizde. Bunu 3 boyutta da genişletebiliriz diyor. Ve titreşen bir kutu içerisindeki sıvı. O zaman da mesela sıvı şeklinde tanımlayabiliriz diyor. 3 boyutlu hareketli uzayda. Şimdi şöyle bakalım. Heh. Bir tane burada çiziyoruz. Küp gibi bir şey çizmiş kitapta. Tabii kitapta sadece biz kitaba burada fikir versin diye yani. Ben burada bayağı detaylı inceliyorum, anlatıyorum. Bir şey olsun diye. Kitabı da fikir versin diye biz burada e, yani beyin fırtınası yapma amacıyla şey yapıyoruz. Örnekleri çünkü çok güzel. Kitap bize bir kapı açıyor bir yerde. Şimdi bunu izah edeceğim. Şimdi önce bir çizeyim. Altı eksende de titreşim görülebilir de parçacık sıvıda şu kısım şöyle göstereyim. Burada parçacık dalga ikilemi de, yani buradan şeye de gidilebilir. Şimdi kuantum yorumuna, kuantum ölçüm deneyi yorumlarına da gidilebilir. O açıdan da bayağı ne derler, bağlantılar her noktada kurulabilir. O yüzden önemli. Parçacıklar. Burada parçacıklar var. Şimdi şurayı anlatalım, bir izah edelim. Bu holograma da gider buradaki nokta. Çok gayet geniş bir kavramsal altyapısı var. Ve çok çarpıcı bir örnek.
Titreşen kutu içerisindeki bir sıvı ve parçacıklara 3 boyutta genişletmek amacıyla dalga desenleri maddeyi nasıl organize edebildiğini, bir dalga deseninin, dalga fonksiyonunun paterninin oluşmasıyla nasıl bu maddenin organize edebildiğinin bir örneğidir diyor. Bu senaryoda kristal yapıların oluşumuna paralel parçacık düzenlemelerinin çok önemli olduğu yoğun madde fiziğindeki süreçlere de bir analoji yapılabilir. Bu noktada, bu bağlamda. Havadaki ses yayılımından malzemedeki karmaşık dalga desenlerine kadar. Şimdi burada yoğunluk farkı olan, şöyle yoğunluk farkı olan farklı sıvılar olsun. Bunlar farklı değişik fazlarda, multifazda yani çoklu fazlarda. Bir tane suyun içerisinde farklı yoğunlukta sıvılar atılır. Damla, zeytinyağı damlaları mesela olabilir. Şimdi bunu da belirli bir paternde, belirli bir frekansta ve genlikte titreştirirsek şu sistemi, şu yapıyı, içerisinde şey olduğunu, kutunun olduğu, su dolu yalan yapıyı, şeffaf olsun mesela bu camdan. Görelim buradaki şeyleri, dağılımları yani paternleri, örüntüleri. Dolayısıyla olacak şekilde bunlar bir durağan dalgalar oluşturuluyor 3 boyutta. Her yönden mesela burada etkileşim içerisinde yapılabilir. Bu süreçlerde de karmaşık dalga desenleri oluşuyor. Her biri birbirine derinden bağlantılıdır. Fiziksel yasalar kapsamında birbirine derinden bağlantılıdır. Mikroskopik etkileşimlerin makroskopik olaylara sebep olması da bir derinlik var tabii burada. Bütünsellik bakış açısı var. Bütünsellik, yeni akustik cihazların geliştirilmesine de kapı açabilir bu örnek. Yeni malzemeler geliştirmek için. Ve daha sonra evet, bunlara zengin bir zemin sağlıyor. Verimli ve zengin bir zemin sağlıyor. Yenilikçi düşünmeye de bizi teşvik ediyor. Şimdi akışkanlarda 3 boyutlu desenlerde dedik. Tamam, burada örnek verdik. Şeffaf bir kutuyu suyla doldurduk. Küçük plastik boncuklarda. Mesela bunlar tabii yoğunluk farkı demiş İshak Bentov. Biz burada plastik boncuk da kullanabiliriz. Plastik boncuklar üzerinden de bunları tanımlayabiliriz. Yani tabii burada sıvının dalga, şuradaki domain, tabii bu domain, burada sıvı domaini var. O yüzden bizim alanımız dalgaların, titreşimlerin üzerinde de gerçekleştiği alan. Burası sıvı. Bu sıvı içerisinde. Uzayı zamanında bir akışkan olarak modelleri var. Çok ileri fiziksel yöntemlerde, teorik fiziksel yaklaşımlarda uzay zamanında da bir akışkan olarak da, süperfluid olarak da modelleri var. Tabi burada ise bir beyin fırtınası olduğu için zincirleme çok farklı noktalara çıkarımlar sağlayabiliyoruz. Tamam, güzel. Şimdi burada şeffaf kutuda suyla doldurduk dedik. Plastik boncukları eşit şekilde dağıttık. Peki sonra her taraftan ses dalgaları gönderdiğimiz. Bir de ses dalgaları şeklinde şöyle, yani bunu biz normal fiziksel olarak da titreştirebiliriz. Ya da ses dalgaları da buraya gönderebiliriz. Akustik bir kontrol üzerinden. Akustik bir sistematik sistem üzerinden. Hoparlörde mesela burada ses dalgaları da etkileşecek şekilde. Tabii bunların malzemelerinin de yapıları önemli. Tam bizim o esnek harekete izin verecek şekilde tasarlanmış olması. Yani güzel bir mühendislik problemi tabii. Bu deneyi oluşturmak da başlı başına bir olay. Başlı başına derinlemesine incelenmesi gereken bir olay. Peki sonra sudaki ses dalgaları boncukları hareket ettiren basınç farklılıkları oluşturur. Ses dalgaları yine basınç olarak da hareket eder, yayılır. Şeyi titreştirdikçe, bu membranı, buradaki yüzeyleri, duvarın yüzeylerini titreştirdikçe yayılır ve yansır bir şekilde bu. Hareket ederek yansıtan 3 boyutlu bir desen oluşturur. Ve ses dalgaları maddeyi yalnızca plaka gibi bir yüzey üzerinde değil, bu uzay hacmi boyunca da etkiler. Gayet iyi. O zaman çok güzel. Buradaki şu denklemi o zaman 3 boyutta genişletiyoruz. Tekrar baştan yazmayalım bunu. Bunun çözümleri o zaman ne oluyor? Uzayda U, X, Y, Z ve T gibi yayılıyor. Kartezyen koordinatlarda mesela şuraya referans noktası alalım. Şurası X, şurası Y. Derinlikte Z olsun. X, Y, derinlik Z olsun. Fark etmez, bizim kabul bu. Dolayısıyla bu 3 boyutlu uzaydaki girişim desenleri, buradaki paternler, örüntüler oluşturulan holografik örüntüler oluşturacak şekilde. Şunun çözümü, şu dalga fonksiyonunun çözümü
Şu ne oluyor artık çözümü? Buraya tekrardan bunlar kosinüs olsun. Kosinüs çarpı L artık LMN, bunların boyutları olsun. Kosinüs N pi z mesela artık buraya da LMNZ şeklinde. Yani ne onlar işte LMNZ. Z derinliği, işte L boyutu, M'de yüksekliği gibi düşünebiliriz. Olacak şekilde bu sefer üçlü çarpım oluyor. Yine kosinüs şurada geliyor. Üçlü çarpım oluyor. Bu sefer B genliği de BLMN olmuş oluyor. Şurada da LMN var. Düzelttik yani bunu. Buradaki basınç dağılımını. Titreşim şeklinde buradaki basınç dağılımı düzeltilebilir. Basıncın bir fonksiyonu, basınç denklemini yazacak olursak işte delta kare, bu x, y, z'deki Laplace, yine burada difüzyon denklemi gibi düşünebiliriz. K kare P. K sıvıdaki dalga numarası ve wave number olmuş oluyor. Bu dalga denkleminin çözümü 3 boyutlu Helmholtz denklemi. Sıvıdaki basıncı basınç alanını tanımlamaya yarayan 3 boyutlu Helmholtz denkleminin çözümü diyor burada. Tabii kitapta bunlar yok. Biz bunları kendimiz türettik. Kitaptan referans alarak kendimiz tartışarak türettik. Şimdi de artık evet, işin fiziksel boyutu böyle. Bu çerçeveyi çizdik, fiziksel boyutunu tanımladık. Dediğim gibi mühendislik problemlerinin çözümü çok detaylı ve çok uzmanlık gerektiren bir noktada. Senelerce okumak, yani üzerinde uzmanlaşmak gerekiyor. Biz burada teknik olmayan izleyiciler için de bir düşünce kapısı oluşturmak açısından hem de matematiksel zeminden de kopmayalım istiyorum. Yani bu üçlü etkileşimi şurada mesela göstereyim. Şu üçlü etkileşimi güzel bir şekilde sağlayalım. Hepsinin kesişimi. İşte işin fizik temelinde matematikle fiziğin kesişimi. Bir de felsefe tabii ki. Felsefe ve metafizik. Bizim alanımız şurası yani. Bizim çalışma bölgemiz. Şurada hepsinden bir çıkarım üretmek, çıkarım sağlamak. Hepsinin kesişim bölgesini. Dolayısıyla burada bu temelden de kopmak istemiyorum. Üçlü etkileşim içerisinde güzel olacak. Şimdi felsefi çıkarımlarımıza geçecek olursak, İşte buradaki matematiksel analizi biz niye yaptık? Ses ve titreşimlerin havadan katılara, sıvılara kadar farklı ortamlarda etkileşime girdiğini anlamak açısından net bir çerçevemiz oldu. İşte bu titreşimlerin belirli bir uzayda domain içerisinde yayıldığını anladık. Kafamızda bunu kavramsallaştırdık. Örneklerle, çarpıcı örneklerle. Daha sonra da işte burada temel fizikten ilişkileri türettik. Akustikle ilişkili, yani burada fiziğin akustik alanıyla ilişkili, dalga mekaniğiyle, titreşimlerle ilişkili alan bunlar. Teorik anlayışımızı derinleştirmek amacıyla bunu yaptık. Ve matematiksel modelleri işte mühendislik olaylarındaki kesin tahmin ve kontrol açısından bu çok önemli. Matematiksel modellemin önemi de burada mevcut. Bu bağlamda tamam, ses ve madde etkileşimini tartışırken de burada bunun çıkarımları, felsefi çıkarımları da çok önemli bizim açımızdan. Yani nedensellik bir kere. Doğanın nedensellik üzerine işleyişi, fizik yasalarıyla matematik uyumluluğu, algının doğası, değil mi? Burada deneyimlerimizi bizi gösteriyor. Çünkü neden deneyimler de önemli? Biz mesela rastgele dalgayı çok kötü algılıyoruz. Estetik olmayan bir biçimde, fakat güzel bir müzik melodisini estetik biçimde algılıyoruz. Bu da algılarımızla ilişkili. Bizim doğadaki kaostan gördüğümüz, rastgele sistemlerde gördüğümüz mesela bu girişim desenlerini bir patern olarak, sen bunu rastgele titreştirsen bile kaotik olarak sistemin mekaniğiyle, dinamiğiyle alakalı olacak şekilde belirli örüntüler de üretebilir sistem. Ve bu örüntüleri biz buraya baktığımızda burada bir kaostan bir düzen var diyebiliriz, yani bir çıkarımda bulunabiliriz. Dolayısıyla kaos ile düzen arasındaki etkileşim de burada önem arz ediyor. Yani kaos düzen ikilemi, değil mi? Kaos düzen ikilemine göre düzenlik nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kaotik durumlar evrenin temel doğası itibariyle kaotik mi?
Yoksa düzenli yapılar oluşturulmasına izin verdiği için gizli bir düzen var mı bunun arkasında tarzında çok farklı noktalara bizi götürüyor. Sesin doğasındaki işte fiziksel hareketler, bunların yayıldığı ortam etkileşimlerinin sonucu. Felsefi olarak da bunun ilişkisini, yönünü vurgulayacak olursak işte ses actuator kaynağımız sesimiz, ses dalgası, hava veya ortam arasındaki etkileşimler olmadan var olamaz diyor. Fakat gravitasyonel dalgalar ışık hızında yayılıyor ve aynı zamanda bir uzay zamanın kendi dokusu içerisinde yayıldığı için bir ortama ihtiyaç duymuyor, boşlukta yayılabiliyor. Bu da her zaman dalga mekaniğinin şeyde yayıldığı anlamına gelmiyor. Belirli bir domain ihtiyacı olduğunu, mesela eter varsayımları burada mevcut. Tabi Lorentz yasalarına ve işte özel görelilik teorilerine göre biz burada onları da şu anda tartışmıyoruz. Fakat bu bağlamda dalga mekaniğinin hep birbirleriyle bağlantısı farklı multifizik eksenlerde, yani enerjinin dönüşümleriyle de alakalı olacak şekilde. Çünkü burada enerji dönüşümleri vardı. Şurada tanımladığımız mesela örneklerde bayağı önemli örnekler var. Elektromekanik dalga, gravitasyonel dalga, ses dalgaları ve termal etkileşimler neticesinde oluşan bir bütüncül bir yapı var. Burada bir multifizik bir yapısı var. Bu da önemli bizim açımızdan. Peki daha sonra algılarımız ve gerçekliklerimizle alakalı dedik bu bağlamda. Müzik notalarıyla rastgele sesler arasındaki ayrımından değindik. Tamam. Burada neyi gerçek veya anlamlı olarak bizim beynimiz gürültüyü böyle anlamlı şeyden ayırt ediyorsa bizim burada bilincimiz etkili. Yani işin salt fizik boyutunda sonuçta bir sensör gibi düşünelim. Kulaklarımıza geliyor ses dalgası, titreşiyor. Kulak zarıyla geldi. Kulak zarında titreşti. Nörotransmitter maddeler aracılığıyla nöronlara bir tane ne oldu? Aksiyon potansiyeli üretti. Böyle. Bunun işin nörofizik veya işte nörobilim boyutuna girmiyorum. Sonuçta bir tane neden sonuç ilişkisine dayalı bir yapı var burada. Fakat algılayan ne en sonunda? Bu işin fiziksel boyutunu mesela beyinde farklı bir şekilde bir frekans çeviricisi var. Farklı bir şeye dönüşüyor olay. Yani bizim algılarımız analog sinyali ne yapıyor? Dijital demeyelim de ona işte elektriksel bir sinyale dönüştürüyor. Ve sonuçta burada bir algıyı oluşturan, algılayan kim? Algılayan ne? Ve bize bu neden güzel geliyor da mesela şu dalga paterni veya atıyorum bir ses güzel bir mesela Mozart'ın melodisi klasik müzikte. İşte klasik müzik bize neden güzel geliyor da buradaki titreşimler. Fakat sivrisineğin vızıltısı kötü geliyor. Rahatsız ediyor bazı şeyler. Veya böyle çok gürültülü sesler bizi neden rahatsız ediyor gibi algıya dayalı da şeyler var, etkileşimler var. Dünya ile etkileşimlerimiz. Burada da öznel duysal işlemleri. İşin istediğin kadar yani siz fiziksel olarak bir şeyi açıklayın. Fiziksel temelleriyle açıklayın. Sonuçta bilinmeyen ve hesaplanamayan ve aynı zamanda modellenemeyen bir boyuta varıyorsunuz. Neden sonuç ilişkileri böyle gidiyor. Sizi eninde sonunda bir metafizik boyuta taşıyor. Yani metafiziği dolayısıyla soyutlayamayız biz. Fizik alanımızı arttırdıkça, fiziksel bilgimizi arttırdıkça ancak metafiziksel bilgi de buna paralel olarak belki de büyüyecek. Başka sorular bize çünkü açılacak önümüzde. Önümüze başka sorular gelecek. Sen bu sınırı genişlettikçe fizik tabanında istediğin kadar açıklaya yine de belki daha fazla sorularla karşılaşacağız ve hiçbir zaman nihai gerçekliği çözümleyemeyeceğiz. Böyle de bir felsefi görüş var. Peki bilimsel açıklamaların işte sınırları, bilimlerin öngörücü girişimlerinde burada belirli bir model ekseninde bir öngörü sağlıyor. Fakat öngöremediğimiz fenomenler de oluyor. Gerçekte veya model dışı davranan, model yakınsaklığına uymayan fenomenler de oluyor. Matematiksel dilin tabii ki de matematiksel varlıkların doğası, ontolojik statüleri. Yani bu fiziksel olarak nasıl biz bunu algılıyoruz? Matematiğin burada ne var? Açıklanamayan ve çok önemli bir yapısı var. Yani fiziksel olayları, fiziksel prosesleri açıklama, izah etmede ve öngörmede kullandığımız yöntem olarak aşırı önemli. Burada da platonik formlar mı bunlar acaba? Yani bunların ayrı bir gerçekliği var mı? Matematiksel varlıkların ayrı bir gerçekliği var mı? Bizi bu noktaya da incelemeye götürebilir. Olayların birbirine bağlantısallığı ve bağlantılı olmasıyla da
holografik prensibe de götürebilir aynı zamanda bizi buradaki kavramlar. Bilincin doğasını tabii ki de her şey doğada. Biz burada nedir? Fiziksel olarak bir etkileşim içerisindeyiz. Bir düzlemde burada yaşıyoruz. Bu uzay zaman ekseni itibariyle bu evrende yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim algımızda, bilincimizde bu evrenin yasalarına bağdaşık ve bütünsellik arz ediyor. Fakat biz temel modeli öngöremediğimiz için neyin nasıl davrandığını, dolayısıyla metafiziksel veya işte bazı şeyleri, açıklayamadığımız şeyleri bu metafiziksel, teolojik veya felsefi perspektiflere dayandırıyoruz. Bunlar da bize bir yol haritası çiziyor, bir bakış açısı sağlıyor. Dolayısıyla bunu ne kadar tüme varımda, tüm işte bilimsellik tüme varımı bize söylüyor. Bu metafizik felsefede tümden geliyor. Bunların bir şekilde örtüşmesi lazım. Örtüşür mü, örtüşmez mi meselesi de tabii ayrı bir tartışma konusu. Bunlar bağdaşmaz diyenler de var. Bizi açıkla bir şey izah etmeyen diyen işte fizik felsefi görüşler de var. Yani siz yorumlarınızda belirtin. Siz hangi felsefi görüşe sahipsiniz? Neleri, işte hangi dünya görüşüne, metafiziği kendinize yakın buluyorsunuz? Ona göre yine tartışırız. Tabii bu işin, ben iddia etmiyorum bir şey. Bu kesin budur demiyorum. Burada tartıştıkça, fizik fikirlerimizi paylaştıkça gelişeceğiz. Hani ve aslında metodolojik olarak da işin bilimsel temelinden kopmamaya çalışıyorum. O aslında çok önemli. Çok önemli bir nokta. Yani analitik felsefeyi bilimsel olarak yapmak. Burada bilimsel zeminde ve bilimsel perspektiften yapmak çok önemli. Bu bize bir şey noktası, mihenk taşı sağlıyor. Ve belirli bir duruş sağlıyor. Yani benim görüşlerim bu şekilde. Ses ve madde arasındaki etkileşimi keşfettik burada. Devam edeceğiz tabii, artık bu işin sonu yok. Şey yaparız. Bir sonraki partta da çekeriz, devam ederiz. Şu an kaldığımız yerden kitabı da analiz etmeye. Daha sonraki konumuz işte üst üste binen sesler ve yani dalganın yayılımı. Burada girişim deseninden bahsedeceğiz. Nasıl oluştuğunu. Bu chapter devam edecek şey olarak. Neydi bizim başlangıçtaki konumuz? Ses dalgaları ve titreşim. Ses dalgaları ve titreşim. Şimdi birinci kısımda temel kavramlar ve çıkarımlara değindik. Evet. Ve tabii tartışmalarımız bizim ampirik bilimlerle felsefe araştırma arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik. Bunu da zaten söylüyorum, her zaman vurguluyorum. Ve bu analizimiz evrenin mekaniğinin ve fenomenlerine ilişkin yorumunu yönlendiren temel felsefi ilkelerin de derinlemesine araştırması, bize yol gösterici olması açısından önemli. Ve burada dünya deneyimimiz, duruşumuz yani metafizik, epistemolojik ve fenomenolojik boyutları da incelemeye yönelik olacak. Ontolojik, epistemolojik, fenomenolojik, bütün bunların hepsini felsefe kapsamında, metafizik kapsamında bilimsel gerçekliklerle, bilimsel görüşlerle destekleyip bir kesişim, ortak küme arayışındayız. Gerçekliğe o zaman daha yakınsayacağımıza inanıyorum. Evet, şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Daha devam edecek tabii ki de bu kitap üzerinden araştırmalarımız, düşüncelerimiz, fikir paylaşımlarımız. Yani sizden ricam da, eğer dinlediyseniz mutlaka yorumlarınızda bunu yazın. Hani burada bir noktada eğer ilginizi çeken tabii durum olursa ve kafanızda soru işaretleri varsa ve tabii ki de anlatım tarzı, metodoloji açısından da eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Hani bu anlatım tarzını beğendiniz mi? Daha iyi nasıl olabilir? Yapıcı eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Bu şekilde etkileşim içerisinde yani bir yerlere gideceğimizi umuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.